Bu videoda size gelişmiş ve huzurlu bir toplum, özgüvenli ve mutlu bir birey olabilmenin kimlik meselesine yaklaşımımızla ne kadar doğrudan alakalı olduğunu izah edeceğim. Birlikte hem kısa bir yürüyüş yapalım hem de kimlikler üzerine bir düşünce egzersizi. Hadi benimle gelin. Hepimiz kendi kişisel değerimiz, onurumuz ve kimliğimizle ilgili olumlu yargılara varılsın isteriz. Öyle bir kimliğimiz, karakterimiz olsun ki düşmanımız bile bizim hakkımızda iyi bir şeyler söyleyebilsin, değil mi? Antik Yunan filozofu Sokrates bunun bizim ruhumuzun bir parçası olduğunu ileri sürdü. Buna timos adını verdi. Sokrates insan doğasını incelerken insan ruhunda 3 bölme keşfetti. İlk bölmede bizim ilkel arzularımız var. Susuzluk, açlık gibi. İkinci bölmede mantıksal, rasyonel, her şeyi ölçüp biçen tarafımız var. Bu ikinci bölme sayesinde örneğin çok aç olsak bile çürümüş şeyler yemekten uzak dururuz. Ama nadir de olsa tabii bazen ilk bölmedeki ilkel arzular galip gelir. Ruhumuzun üçüncü bölmesi ise bu iki bölümden bağımsızdır. İşte o bölme timostur. Onurlu hissetmeye, diğerleri tarafından kabul görmeye, bir kimlik sahibi olmaya ihtiyaç duymamıza neden olan kısım o. İçimizdeki timosu başka kimliklerle paylaşmak istemeyen kimlik türleri vardır. Sizi belli bir kimlikle tanımlamak isteyen, o kimliğin dışına çıkmanızı istemeyen ve bu şekilde timosunuzdan faydalanmak isteyen insanlar ve sistemler vardır. Neredeyse her tür kimlik siyaseti, kimlik kavgasının kökünde daima timosun suistimali ve kötüye kullanımı vardır. Şimdi bir soru. Kim olduğunuzu sorsam aklınıza ilk ne söylemek gelir? İlk refleks ad, soyad ve nereli olduğunuzdur. Bu aslında komiktir çünkü en öncelikli cevap olarak düşündüğümüz bu şeyler aslında aynı zamanda bizim kişi olarak kim olduğumuzla ilgili en az bilgiyi veren şeylerdir. Peki cevabı yeterli bulmayıp bir daha sordum. Siz kimsiniz? Muhtemelen o zaman da bana ne işle uğraştığınızı, biraz da geçmişinizi ve belki çocuk sahibi olup olmadığınızı anlatırsınız. Biraz daha zorlarsam hangi tanrıya inandığınızı, hangi takımı tuttuğunuzu, hangi müzikten hoşlandığınızı söyleyeceksiniz. Peki buraya kadar bana anlattıklarınızın ne kadarı kimsiniz sorusunun tatmin edici, değişmez ve sabit cevabı, ne kadarı sizin kendi seçimlerinizden oluşuyor? Geçmişte yapmış olduklarımız mı kimliğimizi tanımlar? Gelecekte yapmak istediklerimiz mi? Hangi ülkede doğduğumuz mu? O ülkenin hangi şehrinde doğduğumuz mu? Neye inandığımız mı? Ailemizin bizi nasıl yetiştirdiği mi? Peki ya hayallerimiz, hayal kırıklıklarımız? Ortak hayallere veya hayal kırıklıklarına sahip olmak bizi bir grubun, bir kimliğin üyesi yapmaz mı? Fıstık alerjiniz varsa bu sizi dünyadaki özel bir grubun üyesi yapmaz mı? Özel bir durumunuzdan ötürü aldığınız önlemler, değiştirdiğiniz yaşam stili, daha paranoyakça davranmanız, değişen huylarınız sizin kimliğinizin bir parçası haline gelmez mi? Kimliğimiz nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu kadar gurur duyduğumuz, uğruna kavga ettiğimiz, savaşa gittiğimiz, ölüp öldürdüğümüz bir şeyin ne kadarını biz seçiyoruz? Eğer kimliğimiz, yaşımız, yerimiz, tecrübemiz, zevklerimiz gibi daha pek çok başka etkenle sürekli değişebiliyorsa, uğruna ölmeyi, öldürmeyi bile göze aldığımız şey ne tam olarak? Diyelim kendinizi her şeyin ötesinde öncelikle bir Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorsunuz. Ama hayat bu ya, ABD'ye yerleşip orada 40 yıl geçirdiniz. Bir Amerikalı ile evlendiniz, çocuklarınız oldu. Kimliğiniz hiç mi değişmemiş oldu? Amerikalılarla ortak şeylere üzülüp sevinmeye başlamadınız mı? Oğlunuz okuldaki İngilizce şiir yarışmasında birincilik alınca gururlanmadınız mı? Bu gelişmeler Türk milliyetçisi kimliğinizi erozyona mı uğrattı, yoksa var olan güçlü kimliğinizin yanına bir kimlik daha mı eklediniz? Kimlik çok yüzeyli, akışkan, geçişken ve değişken, çoğalabilen bir konsepttir. Hiç öyle sandığınız gibi keskin, sert ve net bir şey değil aslında. Çevresel elementlerden, politik ve ekonomik değişimlerden etkilenir. Parasız, güçsüz bir siz ile zengin ve nüfuz, güç, iktidar sahibi bir siz aynı kimlik, aynı kişi olamazsınız. Bazı şeyler hemen değişse bile zamanla mutlaka değişir. Ama dediğim gibi bu bahsettiğim etkenler kişisel ve kültürel kimlikleri bazen erozyona uğratır, bazen güçlendirir. Almanya'ya işçi olarak gitmek bazılarını daha multikültürel ve açık fikirli yapar, bazılarını daha milliyetçi ve daha muhafazakar yapar. Peki bu fark nereden geliyor? Neden bazılarımız stres ve yeni ortam karşısında var olan kimliğe daha sıkı sarılırken bazılarımız aksine alternatif kimlikler ile kendini daha rahat, özgür ve zenginleşmiş hissediyor? Her şey kimlik meselesine bakışımızda gizli.
Zor zamanlarda kimliklerimiz bazen bizi korur, bize kalkan olur, bir dayanışma sağlar. Oysa fark etmediğimiz şey çoğunlukla o zor zamanların, zor durumların bizzat en başta zaten kimlikler nedeniyle ortaya çıkmış olmasıdır. Yani kimliklerin oluşturduğu sorunları yine kimlikler üzerinden aşmaya çalışırız. Hangi tür kimlikler daha fazla sorunla karşılaşıyor diye sorsam bana nasıl bir cevap verirsiniz? Muhtemelen kendi kimliğinizin mücadele ettiği sorunlar üzerinden bir cevap verirsiniz. Müslümansanız örneğin Müslümanlar daha fazla sorunla karşılaşıyor diye düşünürsünüz. Yahudiyseniz Yahudilerin her yerde düşmanları olduğunu ve önyargılarla karşılaştığını söylersiniz. Bir Amerikalıysanız dünyanın her yerinde nefret edildiğinizi, tehdit ve risk altında olduğunuzu söylersiniz. Gerçekte olan ise şudur: siz kendinizi, kendi kimliğinizi ne kadar dar tanımlıyorsanız o kadar çok sorunla karşılaşırsınız. Ya da siz kendinizi dar bir kimliğe hapsetmeseniz bile kendi kimliklerini çok dar tanımlayan topluluklar içerisinde yaşamaya çalışırsanız yine sorun yaşarsınız. Yani dünyada en çok sorun yaşayan ve yaşatan kimlikler en tekil kimliklerdir. Bir kimlik ne kadar dar tutulursa, o kimliğin bir özelliği ne kadar ön plana çıkarılırsa o kadar fanatik, radikal ve fikri sabit bir birey olursunuz. Değişimleri çok zor geçirir, muhtemelen geçiremezsiniz. Esnek olmadığınız ve değişemediğiniz için de ya kırarsınız ya da kırılırsınız. Kendiniz gibi dar kimlikli kişilerle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Bu nedenle çatışma da kaçınılmazdır. Müslüman olmak sizin için her şey demekse, Hristiyan olmanın her şey demek olduğu grupla çatışma kaçınılmazdır. Siz olanı biteni toplumdaki genel bir İslamofobiye yorarken, karşı tarafta meseleyi genel bir İslamileştirme ve cihat sevdasına yorar. Oysa her ikisi de yüz milyonlarca, milyarlarca kişilik topluluklardaki genel karakteristiği değil, o toplumdaki dar kimliklilerin karakteristiğidir. Bunu gösterir. Buradaki çözüm sizin için çok kıymetli olan kimliğinizi zayıflatmak veya aşındırmak değildir. Bu güçlü kimliğin yanına başka güçlü kimlikler katmaktır. Modern, huzurlu ve gelişmiş bir toplum, onu oluşturan fertlerin çok şapkalı olmasına dayanır. Ne kadar çok birey kendini tanımlayan kimliği genişletir ve çeşitlendirirse o toplum o kadar iyi geçinir, işbirliği yapar ve kalkınır. Bu kümeler çok sayıda insanla yolumuzun kesişmesine neden olur. Bir kümede yan yana gelip yüz yüze baktığınız, derdinizi, sevincinizi paylaştığınız insanlarla farklı kümelere geçtiğinizde kolay kolay kanlı bıçaklı olmazsınız. İşte toplumların ihtiyacı olan budur. Kutuplaşmalar bu yüzden tehlikelidir. Kutuplaşma eğer sadece bir konu, bir alan, bir kimlik üzerinden yaşanıyorsa toplumu çok sarsmaz. Ancak bazı tür kimlikler kendilerini her alana sokmak ister. İnsan hayatının 24 saatini düzenlemek ister. Kendini diğer kimliklere empoze etmek ister. Bazen siyasiler bu tür kimlikleri alıp kendi çıkarları için maymuncuk anahtarı gibi kullanır. İşte bu olduğunda o tek baskın kimlik nedeniyle toplumda insanlara yan yana gelebilecekleri, birbirlerini tanıyıp sevebilecekleri, güvenebilecekleri kümeler kalmaz. Toplum her alanda, her kimlikte iki tarafa bölünür. Toplumları yok eden tarz kutuplaşma böyle ortaya çıkar. Bu şekilde kutuplaşan toplumlar iflah olmaz. Toplumları böyle keskin taraflar seçmeye zorlayan ideolojiler, inançlar, siyasetçiler ülkelerine ve milletlerine en büyük kötülüğü yapmış olurlar. Kısa ve orta vadede çok güçlenirler, çok oy toplarlar, çok takipçi kazanırlar. Ama bu yaklaşımın sonu tarihte hemen hiçbir zaman hayırlı olmamıştır. Bir başka konu da şu: çok kimliklilik, kimliksizleşmek değildir. Aksi söylem elbette ancak kimliği dar olanların söyleyeceği bir şeydir. Başta bahsettiğim gibi kimlik doğası gereği çok geniş ve değişimlere açık bir olgu. Kimliğine güvenen, kendi baskın kimliği konusunda kompleksleri olmayan insanlar farklı kimliklere, kültürlere, konulara ve düşüncelere açık olmakta bir beis görmezler. Aksi durum ksenofobi yani yabancı düşmanlığını doğurur. Oysa kimliğini kendi seçimleriyle yoğurabilen bir kişiyi başkalarına karşı kolay kolay düşman etmek mümkün olmaz. Ön yargılar üzerinden manipüle edilemez. Kimliğini kendisi yoğurmuş, çok kimlikli olmayı düstur edilmiş bir topluma kolay kolay nifak sokulabilir mi? Kavga çıkarılabilir mi? Timos'un kontrolünü bu yüzden kendi elimize almak çok önemlidir. Peki Sertaç, böyle söylemesi, anlatması, akıl vermesi kolay. Nasıl olacak o Timos'un kontrol işi? Nasıl suistimal ettirmeyeceğiz? Nasıl daha güçlü ve geniş bir Timos'a sahip olacağız? Ben sizi hiç yanısız ve yöntemsiz bırakır mıyım?
Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez der Sokrates. Nasıl varıyor bu konuya? Diyor ki yaşanmaya değecek tek hayat iyi bir hayattır. O zaman iyi bir hayatı ancak iyi ve kötünün ne olduğunu bilirsem yaşayabilirim. Sokrates iyi ve kötünün göreceli olmadığını, bir sorgulama ve akıl yürütme ile bulunabilecek şeyler olduğunu belirtiyor. Bu düşüncesiyle ne yapmış oluyor? Ahlak ve bilgiyi birbirine bağlamış oluyor. Ve diyor ki şüpheye yer vermeyen bir hayat ahlakın da olmadığı bir bilgisizlik, bir cahillik halidir. Yani şüphe edilmemiş, sorgulanmamış bir hayat iyi olamayacağı için yaşanmaya da değmez. İşte bu nedenle kimliğinizi oluşturan öğelerden şüphe duyarak, onları sorgulayarak başlayacaksınız. Size yalan söylemeyeceğim, bu çok zor bir iştir. Herkes yapamaz bunu. Yapmak istemez, hatta bundan kaçınmak için bilinçaltı özel bir çaba sarf eder. Ama eğer yapabilirseniz hayatınız o dakika değişmeye başlar. Kimliğinizi oluşturan en baskın ve en önemli öğelerin çoğunun sizin seçiminiz olmadığını algılama şansı doğar. Bunu zaten bildiğimizi sanırız. Ancak bunu biliyor olmakla bunun gerçekten ne anlama geldiğini kavrayıp kimliğimizi o şekilde sorgulamaya başlamak çok farklı şeylerdir. Örneğin evet et yiyorum ve eğer Hindu bir ailede doğsaydım vejetaryen olacaktım ama öyle olmadı. O nedenle hayvan eti yiyorum şeklindeki bir kabulün çok ötesinde ben neden hayvan eti yediğimizle ilgili gerçekten neler biliyorum şeklinde çok daha derin bir sorgulamaya dönüşür. Bu tarz derin sorgulamaları yaptığınızda oy verdiğiniz partinin bile sizin seçiminizden ziyade size benimsetilmiş bir kimliğin sonucu olduğu ortaya çıkabilir. Bu sorgulamada bazı kimliklerinizin sırf başka kimliklere tepki olarak oluştuğunu ve güçlendiğini de anlayacaksınız. Varacağınız en kilit noktalardan biri ise şu olacak. Kendi seçmediğiniz şeyler bir utanç vesilesi olamayacağı gibi ekstra bir gurur kaynağı da olamaz. Dünyadaki ne kadar sorunun bu basit gerçeğin içselleştirilmesiyle çözülebileceğinin size bir listesini versem küçük dilinizi yutarsınız. Bu içselleştiği anda kimliğinizin suistimal edilmesi mümkün olmaz veya kimliğiniz üzerinden gelecek saldırılar boşa çıkar. Kimse size zarar veremez. Siz de başkalarına olumsuz bakmaktan, onları aynı torbaya koymaktan ve içinizdeki korkudan, öfkeden kurtulursunuz. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir restoranda garsonsunuz. Belli ideolojiler tarafından size biçilen kimlik ne olurdu? İşçi, emekçi, öyle değil mi? Bu sınıfa ait olmaktan ötürü, bu kimliğe sahip olmaktan ötürü bir grup sizi otomatikman kendi saflarında sayar. Siz de bir süre sonra onların anlattıkları, attıkları sloganlardan hoşlanırsınız. İşçi olmanın, emekçi olmanın fazlaca onurunu, gururunu duymaya başlarsınız. Patronlara genel olarak farklı bakmaya, onları farklı bir kimliğin üyesi olarak görmeye başlarsınız. O sırada kendi patronunuzla özel bir anlaşmazlığınız, husumetiniz olmasa bile, patronunuz herhangi bir konuda hakkınızı yemiyor olsa bile, bu kimlik suistimalinden ötürü her geçen gün ezildiğinizi, sömürüldüğünüzü daha çok düşünmeye başlarsınız. En iyi patronun bile özünde iyi bir insan olamayacağını, tek hesabın kendi çıkarı ve kazancı olduğunu, sizi sadece umursuyor gibi yaptığını düşünürsünüz. Daha önce özelinizde var olmayan bir gerilim oluşmaya başlar. İşte bu noktada sormanız gereken şudur. Bu sahiplendiğiniz ya da size sahiplendirilen kimlik sizin tercihiniz mi? Garson olmayı, işçi olmayı siz mi tercih ettiniz yoksa bu zorunluluklardan doğan bir kimlik mi? Size restoranın sahibi olmakla garson olmak arasında bir tercih sunulsa, siz daha onurlu ve gururlu olduğu için yine de garsonluğu mu tercih edersiniz? Bu sorgulamadan çıkan sonuç ne? İşçi, emekçi olmak nasıl utanılacak bir şey değilse, ekstra gurur duyulmayı gerektirecek bir kimlik de değil. Bunu görebilmeyi başardıysanız artık bu kimliğin hareketlerinizi, yaklaşımlarınızı ve genellemelerinizi ne kadar etkileyeceği, ne kadar yönlendireceği sizin kontrolünüze geçmiştir. Eğer siz kim olduğunuzu biliyorsanız ve kimliğinizin öğelerini kontrol edebiliyorsanız, hangileriyle gurur duyulması, hangileri için mücadele edilmesi, hangileri hakkında nötr kalınması ve hangilerinin baskın unsur olmaktan çıkarılması gerektiğini fark edebilirseniz, başkalarının sizin için seçtiği doğuştan gelen veya zorunlu oluşmuş kimlikler değil, gerçekten de sizin olan kimlikler güçlenir. Sokrates, ben bir dünya vatandaşıyım derken bunu kasteder. Kendisinin sorgulayarak vardığı kimliğini ilan eder. Kendi seçimlerimizden oluşan öğelerin öne çıktığı bir kimlik, başkalarının kendileri için seçtikleri kimliklerle de
daha barışık hale gelmemizi sağlar. Kendi kimliğinin kontrolünü elinde tuttuğunu gördüğümüz kişilere ve toplumlara da daha özel bir saygı duyarız. Örneğin başı açıkken kendi isteğiyle başörtüsü takmaya karar veren veya kapalıyken kendi isteğiyle bundan vazgeçen kadınlar hakkında iyi veya kötü herkes bir yorum yapmaya kalkar. Ama söylenemeyecek olan tek şey o kişinin zayıf karakterli olduğudur. Aksine kişiliğinin, kimliğinin geliştiğini, daha bilinçli bir hal aldığını, dolayısıyla güçlendiğini kabul etmek zorunda oluruz. Umarım bu kısa doğa yürüyüşü bana olduğu kadar size de iyi gelmiştir. Dostlar, bunca video söylememeye gayret ettim ancak videolara devam edebilmem için desteğiniz şart. Abone olmanız, birkaç nalet tuşa basmanız lazım işte maalesef. Like'tır, zildir, paylaşımdır. Desteğinizi, sevginizi esirgemeyin rica ederim. Öbür türlü çünkü artık bu macerada sona yaklaşıyoruz demektir. Hala hazırda abone olmuş olanlara, paylaşanlara, Patreon destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve tekrar en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Ciao.